Kalori hesabı yapıyorum, makro hesaplama da yapıyorum ama hala kilo veremiyorum. Bu cümleyi özellikle ketojenik diyet ve karnivor diyeti yapanlardan sık sık duyuyorum. Çünkü çoğu kişi sadece kalori hesabı ve makro hesaplama yapmanın yeterli olduğunu sanıyor. Bu videoda size sadece kalori hesabı değil, tek bir komutla potasyum ve magnezyum dahil tüm beslenme analizini çıkaran modern bir yöntem göstereceğim. Ben bu sistemi yıllar içerisinde deneme yanılmayla onlarca başarısız diyetin ardından oluşturdum. Makrolarımı oturtmam aylar sürdü. Minerallerimi doğru hesaplayabilmek ise ancak bu yakınlarda mümkün oldu. Bu yöntemi daha önce hiç kimseden duymadım. Galiba kendim geliştirdim. Gerçi 8 milyar insan var. Şu an emin olamadım. Fakat önemli olan şu. Hangi diyeti yapıyor olursanız olun bu sistem gerçekten işe yarıyor. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Selamlar. Geçen aylarda bir takipçim vardı. Karnivor diyete başladı. Birkaç hafta uyguladı. Ondan sonra bir sabah YouTube'u bir açtım baktım. Bir videonun altına küskün bir yorum bırakmış. Özetle kendimi çok kötü hissettim. Halsizdim. Başım dönüyordu. Uykusuzum. Odaklanamıyordum. Bu diyet bana yaramadı tarzında yorumlar bırakmış ve karnivoru bıraktığını açıklamış. Hayırlısı olsun. Fakat ben size gül bahçesi mi vaat ettim? Ben size tek millet, tek devlet falan dedim de sonra gidip teröristlerle mi işbirliği yaptım? Ben sizi hangi konuda hayal kırıklığına uğrattım? Ben başından söyledim. Kaç kere söyledim. Karnivor kolay bir diyet değildir. Sağlık için yapılması gereken bir şeydir. Sağlık hayattaki en değerli şeydir. Adam çalışmış, çabalamış, pinti hayatı boyunca en ufak eğlenmemiş, gömmüş parayı gitmiş gayrimenkul almış, 8-10 tane ev almış. Tanıdıklarım var böyle. Sinirden, stresten, kötü beslenmeden, kıldan, yünden, çeşitli sebeplerden kanser teşhisi konuluyor. Adam o 8-9 tane dairenin tamamını bozdurup kanser tedavisine gömüyor. Yani para değil hayatta en önemli şey. Hayatta en önemli şey sağlık. Önemli şeylerin de elde edilmesi bir zaman alır, iki emek alır. No pain, no gain derler. Yani işini bilmeyen çavuşlar döner kıçını avuçlar değil. Yani acı çekeceksiniz, kan, ter, gözyaşı ile bedelini ödeyeceksiniz ki hayatta iyi şeylere sahip olabilirsiniz. Sağlık da hayattaki şeylerin en çok arzu edileni. Dolayısıyla kolay değil. Konuya dönersek kendimi kötü hissettim, halsizdim, başım dönüyordu vesaire vesaire. Bunlara geri dönersek bunlar klasik mineral eksikliği semptomları. Bu kanalda neredeyse her hafta magnezyum ve potasyum konusunu hatırlatıyorum. Buna rağmen bu arkadaşım ya söylediklerimi bir şekilde duymadı ya da duymazdan geldi. Ve ne oldu? Su atımı hızlandı, elektrolit dengesi, mineral dengesi bozuldu. Vücut isyan etti. Sonra anonim arkadaşım da kendisi suçlu olamayacağı için o da hatayı karnivor diyette, etobur beslenmede, etçil beslenmede buldu. Aslında suç etçil beslenmede, etobur beslenmede değil, bilinçsizlikte ve eksik bilgideydi. Şimdi dikkat edin, birazdan paylaşacağım yöntemle günlük magnezyum ve potasyum ihtiyacınızı da tam olarak hesaplayabilecek ve varsa eksiklerinizi kolayca tamamlayabileceksiniz. Sadece kalori hesabı yeterli mi? Ve mineral eksikliği neden olur? Şimdi şöyle bir düşünün. Yeni bir diyete başlıyorsunuz. İster ketojenik diyet, ister karnivor olsun. Kalori hesabı yapıyorsunuz. Kendiniz dahil her şeyi ıcık cıcık tartıyorsunuz. Gram gram kalori hesabı yapıyorsunuz ama bir yerlerde hala eksik var. Evet, bir yerde eksik var çünkü çoğu insan sadece kalori hesabı yaparak bütün sorunlarını çözebileceğine inanıyor. Halbuki işin içerisinde başka bir takım faktörler de var. Bu başka bir takım faktörlerden bir tanesi, belki de en önemlilerinden biri, mineraller. Özellikle ketojenik diyet ve düşük karbonhidratlı beslenme yapanlarda vücut çok hızlı su atıyor. Ve magnezyum kas fonksiyonundan uykuya, sinir sisteminden enerji üretimine kadar yüzlerce biyolojik işlevde görev alır. Potasyum hücre içi sıvı dengesini sağlar, kalp ritmini düzenler ve sinir iletimini kontrol eder. Ama sadece bunlarla da sınırlı değil. Potasyum bağırsak hareketini sağlayan kasların çalışması için de kritik öneme sahiptir. Eksikliğinde sindirim yavaşlar, kabızlık ve şişkinlik kaçınılmaz olur. Makro hesaplama nedir? Neden bu kadar önemli? Şimdi gelelim makro hesaplama konusuna. Birçok kişi diyet yaparken kalori hesabı yapıyor. Ama bu tek başına yeterli değil. Çünkü yediğiniz her şeyin sadece kalorisi değil, makro besin değerleri de önemli. Makro besin değerleri nedir? Protein, yağ, karbonhidrat miktarları. Bu protein, yağ, karbonhidrat oranları özellikle karnivor diyeti gibi düşük karbonhidratlı beslenme türlerinde büyük önem taşıyor. Şayet karnivor diyeti veyahut etobur beslenme yapıyorsanız hedeflediğiniz makro dağılımı genel olarak şudur: %80 yağ, %20 protein. Karbonhidrat zaten sıfıra yakın.
Ama bu oranı tutturmak özellikle göz kararı beslenenler için imkansıza yakın. İşte bu noktada makro hesaplama devreye giriyor. Makro hesaplama önemli çünkü yeterince yağ almazsanız enerjiniz düşer. Çok fazla protein alırsanız glikoneojenez başlar. Yani vücudunuz yediğiniz proteinlerden karbonhidrat üretmeye başlar. O da sizi ketozdan atar. Yani özetle makro dağılımı doğru olmazsa kilo vermeye başlar ve durur. Bu noktada size güzel bir haberim var. Birazdan paylaşacağım yöntemle her gün makrolarınızı tam olarak tutturabileceksiniz. Üstelik de ne bir hesap makinesi ne bir uygulama, hiçbir şey gerekmeyecek. Sadece bir internet bağlantısıyla 1 dakika içerisinde tüm resmi şak diye karşınızda görebileceksiniz. Ama önce kalori hesaplama neden tek başına yetersiz kalıyor? Kalori hesaplama kilo verme sürecinin önemli bir parçası olsa da tek başına yeterli değil. Birçok kişi sadece kalori hesabı yaparak fitness hedeflerine ulaşabileceğini sanıyor. Günlük alınan enerji miktarını bilmek elbette değerli ama bu sayı tek başına size ne yediğinizi, nasıl beslendiğinizi, vücudunuzun ihtiyacı olan mineralleri, vitaminleri vesaireyi alıp almadığınızı söylemez. Mesela 2000 kalorilik bir beslenme planı yapıyorsunuz. Ama bu kaloriler %60 karbonhidrat, %30 protein, %10 yağ gibi dağılmışsa bu ketojenik diyet için tamamen hatalı bir makro dağılımı olur. Diğer diyetler için de sağlıksızdır. %10 yağ mesela ihtiyacınız olanın çok çok altındadır. Vücudunuzdaki bütün hücrelerin membranları, hücre zarları yağ ve kolesterolden mamuldür. Vücudunuzun yağa ihtiyacı var. Aynı şekilde sadece et yiyip proteine abanıp yeterince yağ yemezseniz karnivor diyette de hedeflerinize ulaşamazsınız. İşte bu yüzden sadece kalori hesaplama değil, aynı zamanda makro hesaplama yapmak da şart. Ayrıca videonun başında da söylediğim gibi mineralleri ve özellikle de potasyumu ve magnezyumu da hesaba katmadığınız müddetçe kilo verme süreciniz sağlıklı ilerlemez. Yani özetle kalori hesabı işin sadece başlangıcı. Gerçek dengeli bir beslenme için makroları da mineralleri de takip etmek gerekiyor. Günlük makrolar ve mineral alımı nasıl takip edilmeli? Peki sadece kalori hesabı yapmak yeterli değil. Makrolarımızı da aldığımız mineral miktarlarını da takip etmeliyiz dedik. Ama asıl mesele şu. Makrolarınızı ve minerallerinizi doğru hesaplayabiliyor musunuz? Çünkü doğru hesaplamazsanız doğru almazsınız. Yani birçok insan sağlıklı beslendiğini düşünüyor ama potasyum ve magnezyum gibi kritik öneme sahip bir takım mineraller eksik kalabiliyor. Özellikle karnivor beslenmede bunlar eksik kalabiliyorlar. Ve bu da zamanla kilo vermeyi yavaşlatıyor, hatta durdurabiliyor ve başka bir takım sorunların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Ayrıca makro hesaplama kısmı da genellikle göz kararı yapılıyor. Oysa karnivor diyeti, etobur beslenme gibi ketojenik beslenme türlerinde, özellikle ketojenik beslenme türlerinde protein yağ dağılımını iyi ayarlamak çok önemli. %20 protein, %80 yağ şeklindeki makro dağılımı kulağa kolay gelse de fiiliyatta bunu uygulamak, tutturabilmek zor. Bu nedenle pek çok insan ya gerektiğinden fazla protein alıyor ya da gerektiği kadar yağ almıyor. Bu da hem enerji eksikliğine hem de ketozdan düşmeye sebep olabiliyor. Tamam, uygulama kullanırız diyeceksiniz. Uygulamalarla ilgili de şöyle bir sorun var. Bunların bir kısmı magnezyum, potasyumu takip bile etmiyor. Takip eden kısmında da işte rakamlar tutarlı değil, gerçek değil. Veyahut uygulamayı kullanırken çoğu insan göz kararına bel bağlıyor. 100 gram yemişimdir gibi. Dolayısıyla bu yöntemler eksik kalıyor. Oysa birazdan göstereceğim yöntemle nokta atışı hesaplayabileceksiniz. Her gün tutturabileceksiniz ve 1 dakikanızı ancak alacak. Yani bu yöntemle sadece kalori hesabı değil, makro hesaplama, mineral takibi de yapılabiliyor. Gerçek bir beslenme analizi çıkartıyorsunuz ve size eksiklerinizi tamamlama konusunda yol göstericilik de yapıyor bu yöntem. Yeter be adam, hadi artık yani yönteme gel diyenler var içinizde, biliyorum. ChatGPT'yi kullanıyoruz. ChatGPT yöntemi nedir? Nasıl, ne şekilde kullanılır? Şimdi geldik bu videonun en önemli bölümüne. Size başından beri bahsettiğim kalori hesabı, makro hesabı ve mineral takibini tek bir adımda yapabilmenizi sağlayan yöntem şu. ChatGPT ile diyet analiz sistemi. Kendi geliştirdiğimi düşünüyorum ama iddialı da değilim. Yani aklın yolu birdir. Birileri de bir yerlerde illaki düşünmüştür. O yüzden patentleyecek de değilim ama güzel bir yöntem olduğuyla gurur duyuyorum. Şimdi bu yöntemi kullanmak için ihtiyacınız olan şeyler çok basit. Birinci olarak günlük kalori hedefinizi bilmeniz gerekiyor. Bunu zaten herkes biliyor. Kişiden kişiye değişir. Spor yapıyor musunuz? Aktif bir iş hayatınız mı var yoksa masa başı mı çalışıyorsunuz? İşin dışında özel hayatınızda aktif misiniz? Cinsel yaşamınız hareketli mi yoksa cacık mı? Ne bileyim, yürüyor musunuz bir takım yerlere yoksa araba mı kullanıyorsunuz gibi bir dizi faktörler var. Buna göre değişiyor
oluşuyor bazal metabolizmanız ve o bazal metabolizmaya dayalı olarak da bir kalori hesabı yapılıyor. Maintenance calories dedikleri, yani işte kilonuzu aynı seviyede sürdürebilmek için almanız gereken kalori miktarını hesaplıyorsunuz. Ondan sonra da o kaloriden ne kadar eksik ya da ağır spor yapıyor, kas yapmak istiyorsanız ne kadar fazla kalori almak istediğinizi hesaplıyorsunuz. Bu şekilde günlük kalori hedefiniz oluşmuş oluyor. Bunu zaten oluşturmuşsunuzdur. Oluşturmadıysanız da gidin oluşturun. Bu kalori hedefi genel olarak kilo vermeye çalışanlar için günlük 500 kalori açığı olacak şekilde düşünülür. Maçasına güvenen 1000 kalori açığı yakalamaya da çalışır. Karnivorda mümkündür bu arada 1000 kalori açığı yakalamak. Bu da şayet günde 500 kalori açığını hedefliyorsanız haftada yarım kilo vermenize. Yok, eğer 1000 kalori açığı hedefliyorsanız da haftada 1 kilo yağdan 1 kilo kaybetmenize sebep olur. Özetle bir günlük kalori hedefiniz gerekiyor. İkincisi, uyguladığınız diyetin makro dağılımı. Diyetiniz ketojenik bir diyet olabilir. Bu durumda hedeflediğiniz makro dağılımı, misalen söylüyorum, %75 yağ, %20 protein, %5 karbonhidrat gibi olabilir. Ya da karnivor diyeti yapıyorsunuzdur, etobur besleniyorsunuzdur. O durumda da %80 yağ, %20 protein şeklinde olur makro dağılımınız. Makro hesabı yaparken bunları dikkate alacağız. 3. Kullandığınız takviyeler ve o takviyelerin terkibi, muhteviyatı, içindekiler çocuğum. Eğer mineral takviyesi kullanıyorsanız aldığınız takviyenin her dozunda ne kadar sodyum, ne kadar klor, ne kadar magnezyum, ne kadar potasyum olduğunu miligram bazında bilmeniz gerekiyor bu yöntemi kullanabilmek için. Onu da nereden anlıyorsunuz? Kutuyu çeviriyorsunuz, yazıyor. Son olarak 4. Yediklerinizin gram cinsinden miktarı. Bu önemli. Göz kararı gitmenizi tavsiye etmiyorum. 3.30 paraya satılıyorlar. Bir tane mutfak terazisi alın ve yediklerinizi tartın. Burada hassasiyet çok önemli. Göz kararı yapılan hesaplar %20, %30'a kadar şaşabiliyor. Hatta giderek %20 şaşıp, %20 şaşıp, %20 şaşıp üst üste bir bakmışsınız ki 100 gram sandığınız şey 200'e çıkmış zaman içerisinde. Böyle sorunlara da yol açabiliyor. Dolayısıyla göz kararı gitmeyin. Alın bir dijital nane. Hem aylak kaldığınız zamanlarda çonçonlarınızı tartarsınız. Neyse, konuya dönersek. Bu 4 bilgiyi topladıktan sonra birazdan göstereceğim komutu ChatGPT ekranına yazıyorsunuz. Premium hesabınız falan olmasına gerek yok. Düz komutu giriyorsunuz, cevabınızı alıyorsunuz. Ücretsiz yani. Bu 4 bilgiyi topladıktan sonra şu an ekranda gösterdiğim komutu ChatGPT'ye yazıyorsunuz. Ekranda sağda komutun Türkçesini, solda ise İngilizcesini görüyorsunuz. Değiştirmesi gereken yerleri sarıyla vurguladım. Bunları videoyu durdurup da not almanıza da gerek yok. Video açıklamasına bu komutları içeren bir metin dosyasının bağlantısını koydum. İsterseniz o dosyayı indirip doğrudan ChatGPT'ye yapıştırabilirsiniz. Sadece sarıyla işaretli yerleri kendi durumunuza uyarlamanız gerekiyor. Örnek uygulama. Bugün ne yedim? Şimdi gelin bu yöntemi gerçek bir örnekle uygulayalım. Diyelim ki bugün kahvaltıda 150 gram kasap sucuğu derken kendi yaptığım sucuk, tarifi şurada. 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 kupada kemik suyu tükettim. Ve bu kemik suyunun içerisine de diyelim ki yarım kupa tam yağlı krema ekledim. Ayrıca kahvaltı ile birlikte 2 adet de mineral tableti aldım. Akşam yemeğinde de diyelim ki 1 yemek kaşığı ördek yağı içerisinde pişirilmiş 400 gram tavuk yemeği planlıyorum. Yani toplamda kalori açısından bakıldığında 1800 kalori almış olacağım. Ancak sadece kalori hesabı değil, makro hesaplamada önemli dedik. Yani bu kalorilerin ne kadarı yağdan, ne kadarı proteinden geliyor, ona da bakmamız lazım. Ayrıca acaba potasyum, magnezyum konusunda eksiklerim var mı? Halsizlik olacak mı? Kas krampları olacak mı? Tuvalete çıkmakta zorlanacak mıyım? Çünkü potasyum, magnezyum eksikliği bunlara neden oluyor. İşte tam bu noktada biraz önce gösterdiğim ChatGPT komutunu biraz önce verdiğim bilgilerle güncelleyerek ChatGPT'ye giriyoruz. Ve sonuç, makrolar ne durumda? Mineraller eksik mi? Her şey anında karşımda görülüyor. Hiçbir uygulama bu kadar net analiz vermiyor. Ve en güzeli, ChatGPT eksik kaldığım noktalarda da bana bir takım önerilerde bulunuyor. Evet, kapanış ve son tavsiyeler. Gördüğünüz gibi sadece kalori hesabı yapmayı bırakıp kalori hesabının yanı sıra makro dağılımına ve mineral dengesine de dikkat ederek fitness serüveninizde daha sağlıklı ve daha bilinçli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ve üstelik bu yöntemi uygulamak zor değil. Tek ihtiyacınız olan şey buna 1 dakika ayırmak, bu komutu ChatGPT'ye girmek ve bir de yediğinize içtiğinize gram bazında dikkat etmek. Bu kadar. Ketojenik diyet mi, karnivor diyeti mi, başka bir diyet mi uyguladığınız fark etmeksizin bu sistemi her türlü beslenmeyle güvenle kullanabilirsiniz. Her seferinde nokta atışı sonuçlar verecektir.
diyor ve bu videoyu da dan diye kapatıyorum. Her ne şekilde besleniyor olursanız olun. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Etçil kalın.